Şu ana kadar ben olsam hangi laptopu alırdım serisinde 3050'den başlayıp 4050, 4060 ve 4070'li laptoplara kadar çıkmıştık ve son olarak da RTX 4080'li en iyi laptoplarla beraberiz. Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. RTX 4080 laptoplar oyun için mühendislik, mimarlık, 3D modelleme, yazılım ve oyun geliştirme anlamında alınabilecek en mantıklı uzun ömürlü cihazlarda kesinlikle RTX 4080'in olması gerekiyor. Fakat burada da sadece öyle teknik veriler değil, soğutma sistemi, anakartı ve panel kalitesi gibi çok önemli detaylar var. Ben de bu noktada piyasanın en iyilerinden bahsedeceğim ve özellikle de bu bütçelerde 4080'li bir laptop alacaksak nereden aldığımız ve satıcılar da bir o kadar önemli. Bu listedeki laptopların hepsinin güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce bu serinin 4050 ve 4060'lı versiyonlarını yeniden güncelleyelim mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi en uygun fiyata alabileceğimiz en mantıklı 4080 laptopumuza başlayalım. Burada Asus'un ROG Strix G16 modelini görüyoruz. i7 13. nesil HX serisi tam olarak performans odaklı bir işlemci kullanılmış. Bu işlemci 16 çekirdek ve 24 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken RTX 4080'in tam performans 175 Watt'lık versiyonunu bu laptopta görüyoruz. 16 inç Full HD Plus ve 165 Hz'lik IPS bir panele sahip. %100 sRGB renk gamutuyla renk doğruluğu ve doygunluk tarafında başarılı bir ekran. Burada 4080'li ve Asus'un ROG serisinden bir laptopu 4080 ile beraber bu fiyatı alabilmek gerçekten çok önemli bir artı. Arka kapak metal, iç yüzey plastik ancak gayet kaliteli bir yapının kullanıldığını söyleyeyim. Isınma problemi de hiçbir şekilde yokken bu fiyatını oranla da düşündüğümde 70.000 bandının 4080'li en iyi laptopu diyebilirim. İkinci sırada büyük ekranlı ve işlemci olarak üst segment bir bilgisayar istiyorsam HP Omen 17 oldukça mantıklı. Burada i9 13900 HX gibi performans olarak Windows laptoplar arasında en güçlü işlemcilerden birini görüyoruz. Bu işlemci 24 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıya sahip. 1 TB SSD, 16x2 çift kanal 32 GB RAM'ler ve 4080'in 175 Watt'lık versiyonunu bu laptopta görüyoruz. Ekran tarafında 17 inç Full HD, %100 sRGB ve 300 nit'te maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Malzeme kalitesi olarak Omen 17 tamamen plastik ancak burada oldukça tok ve kaliteli bir malzeme kullanılmış. Bu laptopun en önemli artısı işlemci. i9 13900 HX gibi özellikle de render tarafında çok güçlü bir işlemciyle beraberiz ve Asus ROG serisine göre oyuncu laptopu olduğunu çok fazla belli eden bir cihazda değil. Daha sade bir tasarım ve büyük ekran isteyenler için Omen 17 gayet mantıklı. Üçüncü sırada hem 17.3 inç hem de ekran kalitesi yönünde alabileceğim en iyi laptopu istiyorsam Asus'un ROG Strix Scar serisinden 17 modelini görüyoruz. Açıkçası ekran kalitesi olarak 90.000'den 107.000'e kadar daha iyi bir laptop yok. 17.3 inç HD Plus 240 Hz yenilemenin yanında burada en önemli detay mini LED panelle gelmesi. Ryzen 9 HX serisi yine performans odaklı bir işlemciyle karşılaşıyoruz. 16 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıyla gelirken RTX 4080'in 175 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 16x2 5800 MHz 32 GB RAM'ler ve 1 TB SSD de bu laptopta var. RGB aydınlatması, tasarımı her anlamda üst seviye bir laptoptan bahsediyorum ve 90-100 bin bandında da benim kesinlikle favorim. Dördüncü sırada hem piyasanın en güçlü işlemcisini hem de kompakt, üniversitede, ofiste de kullanabileceğim, her yere götürebileceğim bir laptop arıyorsam Asus'un ROG Strix Scar G16 modeli önümüze çıkıyor. i9 13. nesil 24 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıya sahip. 32 GB RAM 5800 MHz 16x2 olarak gelirken 1 TB SSD'nin yanında RTX 4080'in 175 Watt tam performans hali kullanılmış. 16 inç 240 Hz QHD Plus çözünürlüğün yanında mini LED bir paneli görüyoruz ve bu ekran sadece oyun için değil 3D modelleme, profesyonel işler yapacaksanız da video edit, grafik tasarımda da rakipsiz MacBook'lara çok yakın bir ekran diyebilirim. Kasa kalitesi, soğutma, hoparlör, diğer noktalarda da bu fiyat bandındaki en sağlam laptop. 5. sırada şu anda fiyat olarak en mantıklı premium laptop MSI Vector 17'yi görüyoruz. i9 14. nesil 24 çekirdek ve 32 threadlik bir yapıya sahip.
i9 13. nesil oranla %15 daha performanslı. 32 GB 16x2 5800 MHz RAM'lerle gelirken 2 TB SSD ve RTX 4080'in 175 Watt versiyonu bu laptopta var. 17 inç QHD Plus 2K'nın üstünde %100 sRGB, Dolby Vision ve 500 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve bu panelin 240 Hz olduğunu da söyleyeyim ve tamamen metal bir kasaya sahip. Soğutma sistemi, kasa kalitesi, klavye hissiyatı her noktada tam olarak eksiksiz bir laptop ve özellikle de büyük ekranlı bir laptop istiyorsam benim kesinlikle favorim. 6. laptopumuz özellikle oyun için değil, video kurgu, edit, render gibi işlerde kullanacaksam ve bütçe sınırım yoksa Asus'un ROG Strix G18 modelini alırdım. i9 14. nesil 1 TB SSD, RTX 4080 175 Watt ve bu laptopun en önemli artısı çift kanal 48x2 5800 MHz 96 GB'lık RAM'i. Özellikle 4K'da çalışıyorsak tam anlamıyla profesyonel kurgular için bu RAM oldukça önemli. 18 inç QHD Plus 500 nit ve 240 Hz'lik bir panel de burada kullanılmış. Ama bu laptopta ben mini LED panelin olmasını beklerdim. Ekran kalitesi gayet iyi fakat bu fiyatlarda mini LED veya OLED bir panel olsa çok daha iyi olurdu. Son sırada da ben oyuncu odaklı bir laptop istemiyorum ve özellikle de yazılım, bilgisayar veya yapay zeka ile uğraşıyorsam 4080'li en mantıklı laptop MSI'ın Creator serisinden 16 AI Studio modelini görüyoruz. Buradaki AI yapay zeka demek ve haliyle buradaki işlemci de tam olarak yapay zeka ile entegre edilmiş. Intel Ultra 9 185H işlemcisi i9 14. nesilden CPU tarafında %30 daha zayıf fakat grafik işlemcisinde 3 kat daha performanslı. Bu sayede yapay zeka uygulamaları ve Adobe Premiere gibi üst segment kurguyla uğraşıyorsak timeline'da kullanırken, render alırken tam olarak optimize bir işlemci diyebilirim. Ve 32 GB 5800 MHz RAM, 2 TB SSD ve RTX 4080'in 175 Watt versiyonu yine bu laptopta var. Ve Windows 11 Pro'nun lisansı olarak geldiğinde söyleyeyim. Bu laptopun tek artısı yapay zekada değil. Buradaki en önemli artı da ekran kalitesi. 16 inç OLED 120 Hz bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu ekran neredeyse MacBook Pro 16 ile denk. Tamamen metal kasası, SteelSeries klavyesi, touchpad'i her yönüyle düşündüğümde tam bir iş istasyonu diyebilirim. Evet, fiyatı çok yüksek ama bu laptop işinize bir yatırım olduğu için sonuna kadar kullandığınızda bu parayı rahatlıkla çıkartacak bir laptop. Dostlar, şimdi en önemlisi, yani favorilerimden bahsedersem bütçem çok yüksek değil ama 4080'li fiyatını hak eden ve en uygun fiyatlı laptopu istiyorsam Asus'un ROG Strix G16 modelini alırdım. Fakat büyük ekran, sağlam işlemci aldıktan sonra yükseltmeyle uğraşmak istemiyorsam HP Omen 17. Bütçem 90-100 bin bandında. Büyük ekran, ekran kalitesi ve performansta bu 3 noktada en dengeli laptopta Asus Scar 17. Bütçem tam olarak 100 bin sınırındaysa da MSI Vector 17 i9 14. nesil 17 inç ve QHD Plus ekranıyla tamamen metal kasasıyla benim kesinlikle favorim. Yazılım, yapay zeka, video kurgu, render için en iyi laptopu istiyorsam da MSI Creator 16 ve açıkçası hem performans hem soğutma hem de genel deneyimiyle en iyi 4080 laptopları inceledik. Bu laptoplar dışında başka bir 4080'e bakmayın. Her noktada en iyilerden bahsettim ve bu laptopları almak için de en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ayrıca 4080 dışındaki önerdiğim laptopları da yine yorumlara koyarım. Son olarak bu serinin devamı RTX 4050, 4060 gibi daha fiyat performans laptoplar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve herhangi bir sorunuz olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.